Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Peugeot 408. Nedir bu fastback sevdası be kardeşim demeden hemen önce göstermiş olduğunuz ilgi için bir kez daha teşekkür ediyorum. Otomobil fiyatlarının birçoğumuz için ulaşılmaz olduğu şu dönemlerde dahi kaliteli içeriklerle otomobillerden uzaklaşmamak bizim gibi otomobillere karşı zaafı olanlardan beklenirdi. Peki bu zaafların arasına yeni 408 de eklenir mi? Bir fastback akımı almış başını giderken bu tasarım özellikle Türkiye'de nasıl karşılık bulur? Bu sorunun cevabı sizlerde saklıyken yeni Peugeot 408'e dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğretmekse bize düşüyor. Peugeot'un tamamen yeni olarak 2022 yılında piyasaya sunduğu 408, sıra dışı tasarımı ve teknik özellikleriyle markanın ürün gamında da özel bir yere sahip. PSA MP2 platformu üzerinde Citroen C5X ile birlikte üretilen yeni 408, kuzenine göre daha spor duruşuyla farkını ortaya koymuş. Kompakt C segmentinde crossover olarak yollarda olacak olan yeni 408'e önden baktığımızda markanın yeni yüzüyle karşılaşıyoruz. Bana bir hayli iddialı gelip başlı başına bir karakter olan ön panjuru kısık bakışlarıyla farlar tamamlıyor. Aslan dişinin varlığını koruduğu ön tarafta sis farları da ana far grubu içinde bulunuyor. Yeni Peugeot logosuysa nedensiz bir klasik havası vermiş. Ona tam karşıdan baktığınızda crossover olduğunu anlamanızın biraz zor olduğu ön taraftaki büyük havalandırma çıkışları ise ona spor bir görünüm vermiş. Bu haliyle yeni Peugeot 408 bir hayli karizmatik görünüyor. Fastback silüeti, daha önce görmediğiniz jantları ve çok daha fazlasıyla profil tasarımı da yeteri kadar karizmatik mi? Yeni Peugeot 408'in profiline geçtiğimizde fastback tasarımı anında unutuyorum. Neden mi? Her zaman en son incelediğimiz bu jantlar başka bir şeye odaklanmama izin vermiyordu ondan. Sırf yapmış olmak için değil, tasarımda iddialı olmak için kullanılan bu 20 inç büyüklüğündeki jantları ben oldukça beğendim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Giriş seviyesinde ise 17 ve 19 inçlik modellerde mevcut. Jantlardan sıyrılıp profile döndüğümüzde crossover olduğunu daha net anladığımız bir tasarımla karşılaşıyoruz. Hareketi bol, kıvrımı bol profilde, ışıkların altında tüm dikkat sizin üstünüzde olacak. Ayrıca kapı üstlerindeki marka logolarına gerçekten gerek var mıydı? Tamam, biraz daha spor havası katıyor, kabul. Fastback tasarıma rağmen düz bir şekilde ilerleyen tavan ise iç mekandaki yaşam alanında bizi daha iyi bir hacmin karşıladığını haber veriyor. Sadece arkadan değil, profilden de bir hayli şık görünen arka tasarımsa beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Heyecanımız hiç sönmeden trafikte ilerlerken en çok göreceğimiz yer olacak yeni Peugeot 408'in arka tasarımıyla finalimizi yapalım. Arka tarafın finalini yapmadan önce bizi halen abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Yeni 408'in ne önüyle ne de profiliyle pek fazla kıyaslayamayacağımız arka tasarımına geçtiğimiz anda gerçek bir crossover hissine kapılıyoruz. Hareketli tasarımın arkada da devam ettiği yeni 408'de geniş arka cam ve üstündeki şık spoiler dikkatimizi çekiyor. Ona tam arkasından baktığımızda yeni 308'e bir hayli benzeyen 408'in boydan boya uzanan stopları ve ortasındaki Peugeot logosu güzel gözüküyor. LED olmasıyla hem gündüz hem de gece performansı çok iyi olan bu stoplarda sis ve geri vites lambaları aracın dışına doğru taşan tampon üzerine yerleştirilmiş. Üzerinde herhangi bir egzoz çıkışının olmadığı plastik renginde olup göze farklı gelen bu tampon için daha iyisi olabilir mi diye sormak geliyor içimden. Genel itibariyle bakıldığında başarılı olan bu arka tasarım hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yeni 408 boyut konusunda size ve ailenize yetecek kadar alanı sunarak neredeyse D segmentine göz kırpıyor. Yeni 408, 4687 mm uzunlukla yeni 308 Station Wagon'dan 50 mm daha uzun, 1848 mm ile yeni 308'den 4 mm daha dar ve 1478 mm ile yeni 308'den 37 mm daha yüksek boyuta sahip.
Dingil uzunluğunda ise 2787 mm ile segmentinin en uzun değerine sahip olacaksınız. Genişliğinden soyulmaz iç mekanda acaba bu alan tasarımla iyileşmiş ya da katledilmiş midir? Yeni Peugeot 408'in kapılarından geçip iç mekanına göz attığımızda elbette şaşırmıyoruz. Kendi özelimde söylemek gerekirse benim pek fazla rahat edemediğim fazla hareketli bir tasarıma sahip olan Peugeot 408'de de bu geleneği devam ettirmiş. Çok katlı büyük bir ön konsol, buna karşın ufak ve konsoldan uzak direksiyon simidiyle yeni 408'in kabini markanın dilini yansıtıyor. Yanal ve baldır destekli olan Alcantara kaplama koltuklara oturduğunuzda tam kucağınızda ufak boyutuyla direksiyon simidini buluyorsunuz. Fazlasıyla spor olup adeta bir yarış otomobili kullanıyormuş hissiyatı veren bu direksiyon simidi şık gözüküyor. Bu direksiyon simidinin üstünde Peugeot'un özel bir ekran teknolojisi kullanıp 3 boyutlu hale getirdiği tamamen dijital gösterge ekranı bulunuyor. Spor dokunuşların burada da devam ettiği ekranda özel grafiksel detaylar sunulmuş. Hareketli tasarımıyla bundan hoşlananları memnun edecek konsolun ortasına geldiğimizde 10 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranını görüyoruz. Dokunmatik hassasiyeti ve renkler konusunda bol seçeneklerin olduğu bu ekranın kullanımı basit. Bu ekranın altında ise ikinci bir dokunmatik ekran bulunuyor. Menüler arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmanızı sağlayan bu sabit dokunmatik ekranın mantığını beğendik. Fiziksel tuş kullanımından tamamen vazgeçmeyen Peugeot, ikinci dokunmatik ekranın altında fiziksel tuşlarına da yer vermiş. Yüksekten alçağa bir tasarıma sahip olan orta konsola inerken kablosuz şarj pedi, start stop tuşu ve minimal vites seçicisi kumandasına şahit oluyoruz. Saklama alanı konusunda cömert olan orta konsolda derin bir saklama alanıyla USB ve 12 volt soket girişi de bulunuyor. Bu alanların ışıklı olması ise bir artı olarak haneye yazılıyor. Sürgülü kapağıyla bardaklıklar da burada konumlanmış. Saklama alanlarının konsol boyunca devam ettiği yeni 408'de biri üstü açık, biri USB bağlantılı olup kol dayamanın içinde olan 2 adet alan daha sunuluyor. Kabine, genel bir göz attığımızda klasik Peugeot çizgileriyle harmanlanması ona daha hızlı alışmamızı sağlayacak. Buna ek olarak ambiyans aydınlatmanın da var olması iç mekanın lüks algısını yükseltmiş. Aynı zamanda Focal ses sistemi de benim gibi ses konusunda titiz olanları memnun edeceğe benziyor. Uzun dingil mesafesinden ve düz tavan çizgisinden dem vurduğumuz yeni 408'in arka koltuklarında ise beklediğimizi alıyoruz. Sınıfının en iyi baş ve diz mesafesine sahip olan yeni Peugeot 408, fastback tasarımı en iyi şekilde aile hayatına adapte etmeyi başarmış. Hem çocuklu hem de fazla yüklerle rahat şekilde seyahat edebileceğiniz arka koltuklarda yanal ve baldır destekleri sınıf standartlarında. Buna karşın yüksek omuz çizgisi nedeniyle camın hafif altında kalabilirsiniz. Konfor özelliklerinde ise orta konsol üzerinde havalandırma çıkışları ve 2 adet USB bağlantı noktası sunuluyor. Koltuk fileleri, kol dayama ve bardaklıklarda bu özellikler arasında yer alıyor. Yeni 408'in Fastback unvanını almasını sağlayan bagajını açtığımızda ise plug-in hibrit modelde 471 litre, benzinli modelde ise 536 litre hacme sahip olacaksınız. Arka koltuklar yattığında ise bu hacim 1611 litreye çıkıyor. Etkileyici iç mekan ve geniş hacimden sonra güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri adeta kadayıftaki kaymak olacak. Yeni Peugeot 408'de PSA grubu bünyesinde geliştirilen ve ortak kullanılan birçok aktif ve pasif güvenlik özelliği sunuluyor. Bu özelliklerin birçoğunun opsiyonel olduğu 408'de toplamda 6 kamera ve 9 radar bulunuyor. Kamera ve radarlar sayesinde her an çevresini izleyen yeni 408'de ayağınızı gaza ya da frene hiç dokunmadan ilerlemenizi sağlayacak adaptif hız sabitleyici, gece sürüşlerinde hayvan, insan, bisikletli ve araçları size anlık olarak gösterip uzun farları otomatik şekilde açıp kapayan gece görüş sistemi,
75 metre menziliyle kör noktanızda kalan araçları fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı asistanı, geri manevralarda kaza riskini en aza indiren geri trafik uyarı sistemi ve çok daha fazlası yeni Peugeot 408'de sizi bekliyor. Güvenlik seçenekleri şöyle bekleye dursun, bir dizelin olmadığı verimli motor seçeneklerine bir göz atalım. Yeni Peugeot 408'de ikisi plug-in hibrit, biri benzinli olmak üzere ilk etapta 3 farklı motor seçeneği sunuluyor. Önümüzdeki yılsa tamamen elektrikli i408'de satışta olacak. Verimli olup benim favorilerimden olan plug-in hibrit motor seçeneklerinin ilk sırasında 1.6 Hybrid 180 isimli motor bulunuyor. Elektrikli motorla benzinli motorun birleşiminden oluşan bu sistemden toplamda 180 beygir güç, 360 Nm tork elde edeceksiniz. İkinci hibrit motorsa 1.6 Hybrid 225 isimli model oldu. Toplamda 225 beygir güç, 360 Nm tork üreten bu motorun da batarya kapasitesi 12.4 kWh. e-EAT 8 ileri otomatik vitesle yönetilen bu motorları ev elektriğiyle 7 saatte tam şarj edebiliyorsunuz. Ortalama yakıt tüketimleri ise 1,5 litre dolaylarında. Benzinli tek motor seçeneği ise 1.2 PureTech 130 motoru oldu. 130 beygir güç, 230 Nm tork üretilen bu motoru da e-EAT 8 ileri otomatik vitesle yönetiyorsunuz. Ortalama yakıt tüketimi ise 5 litre dolaylarında. Yeni Peugeot 408 şu an Avrupa'da 38.800 Euro'dan başlayan fiyatıyla rekabetçi olacağı benziyor. Bize de onu umarız bir an önce yollarda görmek nasip olur demek kalıyor. Yeni Peugeot 408'in baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni 408'in tasarım ve özelliklerini beğendim. Fakat incelerken de söylediğim üzere o iç mekan tasarımıyla benim tercih etmem pek mümkün değil. Peki siz yeni Peugeot 408 hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni 408 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.